Merhaba dostlar, bu videoda her bütçe için alınabilecek en iyi laptoplara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Açıkçası laptop piyasasına genel anlamıyla baktığımda alınabilir dediğim aralık 20.000'den başlıyor ve burada 100.000'e kadar çıkacağız. Sizce bu serinin devamı fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe her ay güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan videoyu hype edip beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi alınabilecek en ucuz laptopumuzla başlayalım. Burada Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.3 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Ekran kalitesi anlamında 25.000 bandındaki en sağlam laptoplardan diyebilirim. Hem soğutması hem de kasa kalitesi iyi olan bir laptop. Tasarım olarak da oldukça şık ve sade olduğunu söyleyeyim. Günlük kullanım, mailleri kontrol etmek, tarayıcıda surf yapmak için gayet yeterli bir laptop. İşlemci performansı olarak da 25.000 sınırındaki en güçlü laptop diyebilirim. İkinci sırada IdeaPad Slim 3'ün i5 13. nesil versiyonunu görüyoruz. Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.3 inç Full HD IPS bir panel kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da bu fiyatlarda alabileceğimiz en sağlam laptop diyebilirim. Alüminyum kasası ve Dolby Atmos stereo hoparlörleriyle beraber bu fiyatlarda gündelik kullanım, genel deneyim açısından da sağlam bir laptop. 3. sırada Acer Nitro V15 önümüze çıkıyor. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 60 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Evet, burada 4050'nin tam performans versiyonu kullanılmamış. Yani 140 Watt'ları 115 Watt'ları göremiyoruz. Fakat bu fiyat bandında bir 3050 almaktansa bütçeyi biraz daha zorlayıp 35.000 bandında 4050'nin 60 Watt'lık versiyonunu almak çok daha mantıklı. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da 35.000 bandında gaming laptoplar içinde en iyi ekran diyebilirim. Soğutma sistemi sağlam, ince şık tasarımıyla beraber gaming laptop olduğunu da belli eden bir cihaz. Fakat sadece oyun odaklı düşünmeyin. Grafik tasarım, video edit, render içinde rahat rahat alınabilir. 4. sırada Asus TUF A16'yı görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. %100 sRGB renk gamutuna sahip. Soğutma sistemi de sağlam, kasa kalitesi de iyi olan bir laptop. 42.000 bandında da alınabilecek en sağlam laptop diyebilirim. 5. sırada Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. i7 12. nesil HX serisi bir işlemci burada kullanılmış. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da 40.000 bandında alınabilecek en sağlam laptop diyebilirim. Soğutması da sağlam, kasa kalitesi de iyi olan bir cihaz. 6. sırada Acer Nitro V15 önümüze çıkıyor. i7 13. nesil 13620H burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5060'ın 85 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran tarafında 15.6 inç 165 Hz Full HD bir panelle gelirken DCI-P3 renk uzayı ve Dolby Vision desteğiyle beraber geliyor. Ekran kalitesi anlamında da 50.000 bandındaki en iyi laptoplardan diyebilirim. Ve soğutma sistemi de sağlam, kasa kalitesi de iyi olan bir laptop. Genel tasarım hatlarıyla da gerçekten güzel bir cihaz. 7. sırada Lenovo Log'un i7 işlemcili versiyonu
versiyonunu görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5050'nin 100 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış ve %100 sRGB renk gamutuna sahip. Tasarımı sade ve performansı gerçekten yüksek bir laptop. Özellikle işlemci performansıyla bu fiyat bandında alabileceğimiz en güçlü laptop diyebilirim. Ayrıca soğutma sistemi de sağlam olan bir laptop ve 50.000 bandında da benim kesinlikle favori. 8. sırada MacBook Air M4 önümüze çıkıyor. 10 çekirdek CPU, 10 çekirdek GPU'ya sahip. Her ne kadar M4 işlemcinin baz versiyonu olsa da bu işlemci i9 13. nesilden daha yüksek bir performansa sahip ve verimlilik tarafında da çok başarılı. Bu laptop grafik tasarım, video edit, Photoshop ve yazılım için rahatlıkla kullanılabilir. 13.6 inç 2K Retina IPS bir panelle gelirken %100 sRGB renk gamutu ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Ekran kalitesi anlamında bu fiyat bandındaki en kaliteli ekran diyebilirim. Tamamen alüminyum kasa, 15 saate varan pil ömrüyle beraber laptopu bir iPad gibi kullanabilirsiniz. Baz versiyonda 16 GB'a geçilmesi güzel olmuş. Çünkü M4 işlemci tümleşik bir yapıya sahip, yani ayrı bir yonga değil. 16 GB RAM'i işlemcinin GPU kısmı kullanıyor. O yüzden minimum 16 GB RAM macOS tarafında da artık olmazsa olmaz. Benim için kompakt, taşınabilir olması birinci öncelik. Tasarımı güzel, işlemcisi sağlam, batarya olarak da tablet gibi bilgisayar istiyorum diyorsan M4 işlemcili MacBook Air en mantıklı seçenek. 9. sırada Lenovo Legion 5060'lı versiyonu görüyoruz. Intel Core i5 13450X burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 12 GB RAM, tek kanal DDR5 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5060'ın 100 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ve 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi olarak da 47.000 bandında alınabilecek en sağlam laptop diyebilirim. Soğutması sağlam, kasa kalitesi de iyi olan bir laptop. Bu fiyat bandında da alınabilecek en sağlam 5060 laptop diyebilirim. 10. sırada Asus TUF F16 önümüze çıkıyor. i5 13. nesil HX serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5060'ın tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran tarafında 16 inç Full HD Plus 165 Hz bir panel burada kullanılmış. Tabii ki %100 sRGB renk gamutuna sahip. Soğutma sistemi sağlam, kasa kalitesi ve tasarımıyla da gerçekten güzel bir laptop. Tasarım olarak baktığımda 60.000 bandının en iyi laptopu diyebilirim. 11. sırada Casper Excalibur G915'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM, 16x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16 inç Full HD IPS 165 Hz bir panel burada kullanılmış. Metal kasası ve şık tasarımıyla da gerçekten güzel bir laptop. Excalibur'un eski serileri gibi değil. Çünkü burada baktığımda hem soğutma sistemi geliştirilmiş hem de performans olarak gerçekten sağlam bir laptopla karşılaşıyoruz. Tasarım olarak da ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Aldığınızda uzun yıllar götürecek, herhangi bir kronik sorunu da olmayan bir laptop. 12. sırada Asus TUF F16'nın i7 işlemcili versiyonunu görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, tek kanal DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran tarafında da 16 inç Full HD Plus 165 Hz bir panelle geliyor. Tabii ki %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran, kasa kalitesi ve performans olarak baktığımda 65.000 sınırında alınabilecek en sağlam laptop diyebilirim. Kasa kalitesi gerçekten üst seviye olan bir laptop. Soğutma sistemi de gayet başarılı. 13. sırada Game Garage Slayer X7T önümüze çıkıyor. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle render, mühendislik veya video edit tarafında kullanacaksanız bu fiyatlarda alabileceğiniz en güçlü işlemci diyebilirim. 32
32 GB RAM 16x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın da tam performans 115 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Alüminyum kasayla beraber hem malzeme kalitesi hem de hissiyat anlamında üst segment bir cihaz gibi hissettiriyor. Tasarımının da bir gaming laptopa göre gayet sade ve şık olduğunu söyleyeyim. 13. sırada Game Garage Slayer X7T'nin 5070'li versiyonunu görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada da kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5070'in tam performans 115 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Yine 16 inç QHD Plus %100 sRGB ve 180 Hz bir panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da aynen 5060'lı modelinde olduğu gibi bu fiyatlardaki en sağlam cihaz ve aynen 5060'lı modelinde olduğu gibi 5070'li Game Garage Slayer X7T'nin de bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Özellikle şu anki dolar kuruna oranla sunduğu donanımı düşündüğümde tam bir fiyat performans şampiyonu. 14. sırada Asus TUF A16 önümüze çıkıyor. Ryzen 9 8. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM çift kanal DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5070'in tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ve 16 inç Full HD Plus 165 Hz bir panelle geliyor. Ekran kalitesi olarak baktığımda da en sağlam laptoplardan diyebilirim. Ve kasa kalitesi sağlam, soğutma sistemi de iyi olan bir cihaz. Aldığınızda uzun yıllar rahatlıkla götürecek bir laptop. 15. sırada MSI Vector 16 HX AI modelini görüyoruz. Intel Core Ultra 7 255 HX işlemci burada kullanılmış. 20 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM DDR5 tek kanal 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5070 Ti'nin tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ve 16 inç Full HD Plus 144 Hz %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da bu fiyatlarda iyi bir laptop. Bunun dışında kasa kalitesi ve soğutma sistemi anlamında bu fiyatlarda en iyi laptop diyebilirim. Tamamen metal kasası, şık tasarımı ve 4 bölge RGB klavyesiyle bir gaming laptopu olduğunu da hissettiren bir cihaz. Özellikle AI tarafında çalışacağım, benim için birinci öncelik premium bir laptop diyorsan MSI Vector 16 bu noktada çok mantıklı. Ama bu laptopu aldıktan sonra mutlaka bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. 16 GB tek kanal bir RAM daha aldığımız zaman performans baya artacak. Son sırada Game Garage Slayer R9T'nin 5070 Ti ile modelini görüyoruz. Ryzen 9 9955 HX 3T işlemcisini görüyoruz. 16 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. Şu anda Windows tarafında mobil işlemciler konusunda Ryzen 9 9. nesil hem verimlilik hem de performans tarafında açık ara en iyi işlemci. 32 GB RAM 16x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5070 Ti'nin tam performans 115 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 16 inç QHD Plus IPS 300 Hz ve %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten muazzam bir seviyede. Kasa kalitesi olarak da çok başarılı. İşlemci performansını ve ekran kartını düşündüğümde profesyonel bir kullanım için alacaksak bu fiyatlarda en iyilerden diyebilirim. 5070 Ti ile beraber Ryzen 9 9. nesil bu laptopta mükemmel bir kombinasyon diyebilirim. Bu laptoptaki işlemci o kadar güçlü ki bırakın 5070 Ti'yi 5090'ı bile rahat besleyebilecek düzeyde. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil, 20 ile 25 bin bandında gündelik kullanım, Office, Word, iş için bir laptop istiyorsak Lenovo IdeaPad Slim 3'ün Ryzen 5'li versiyonu gayet mantıklı. Ama benim için performans önemli. Ara sıra CS, Valorant gibi oyunları da oynayacağım diyorsan Lenovo IdeaPad Slim 3'ün i5 13. nesil versiyonu bu noktada öne çıkıyor. Eğer bütçem 35 ile 40 bin bandındaysa da Acer Nitro V15 en mantıklı seçenekken bütçeyi 40 ile 45 bin bandına çıkarabiliyorsak Asus TUF A16 bu noktada öne çıkıyor. Eğer 5060'lı alabileceğim en ucuz, en mantıklı laptopu istiyorsam da Acer Nitro V15 bu noktada çok mantıklı. 50 bin bandında benim için işlemci performansı birinci öncelik diyorsan Lenovo Log. Eğer ben laptopu video edit, render, Photoshop gibi işlerde kullanacaksam MacBook Air M4. Benim için oyun performansı birinci öncelik diyorsan da 5060'lı Lenovo Log bu noktada en mantıklısı. Bütçem 60 bin bandında ve Asus bir laptop istiyorsam Asus TUF F16 gayet mantıklı iken benim için işlemci performansı birinci öncelik diyorsan ve bütçende 60 ile 65 bin bandındaysa Casper Excalibur G915
Bu noktada en mantıklısı. Ama ben alabileceğim en sağlam işlemciyi en ucuza istiyorum diyorsan da Asus TUF F16'nın i7 14. nesil versiyonu bu noktada alınabilecek en sağlam laptop diyebilirim. Eğer benim için ekran kalitesi birinci öncelik diyorsan Game Garage Slayer X7T'nin 5060'lı versiyonu, bütçem biraz daha yüksek ve oyun performansı benim için birinci öncelik, aldığımda en az 5-6 yıl kullanayım diyorsan Game Garage Slayer X7T'nin 5070'li versiyonu bu noktada öne çıkıyor. Eğer bütçem 85 ile 90 bin bandındaysa Asus TUF A16, bütçeyi 100 bin bandına çıkarabiliyorsam da hem premium olması hem kasa kalitesi hem de soğutma sistemi açısından en sağlam laptoplardan MSI Vector 16 HX AI modeli bu noktada en mantıklısı. Eğer benim için işlemci performansı birinci öncelik diyorsan da Game Garage Slayer R9T bu noktada açık ara alınabilecek en sağlam laptop diyebilirim. Ve açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem bu piyasada 20 binden 100 bine kadar alınabilecek en sağlam laptopları inceledik. Neden bu laptoplar derseniz, çünkü hem fiyat hem performans hem deneyim, bu üç noktada en iyi laptoplardan bahsettim. Bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de videoyu hype edip beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklına takılan herhangi bir soru olursa yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.